Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Bugün size çekimi dışarıdan yapmak istedim. Halbuki Aralık ayındayız, soğuk bir gün. Ama burada daha net görüntü sağladığı için telefonum bakım bilgisini burada vereceğim. Bakım bilgisinde biliyorsunuz kural veriyorum. Sulaması, konumu, toprağı ve çoğaltımından bahsedeceğim. Bugün üretime de geçireceğim arkadaşlar. Onu da sizinle birlikte yapmak istedim. Ve videomu da beğenirseniz beğen butonuna basıp abone olarak lütfen destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Çünkü siz destek verdikçe biz yeni içeriklerle, yeni videolarla karşınızda oluyoruz. Evet, gelelim bu bitkimizin bakımına. Birinci kural konumu arkadaşlar. Hep söylüyorum, bir çiçek eve ilk geldiğinde konumlandıracağınız yer önemli. Çingene şalvarı çiçeğimiz aslında hem iç mekan hem dış mekana uyumlu bir çiçek. Bakımı da kolay. Ama şunu belirtmeliyim ki dondurucu soğukları olan bir iklime sahipseniz kışın içeriye almanız gerekiyor. İçeride nasıl bir yerde durduracaksınız? Kışın gergeç bir güneş alabilir çünkü gün ışığına ihtiyacı var. Gün ışığı aldığında yaprakları daha sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. Direkt yakıcı güneşe ama maruz bırakmıyoruz arkadaşlar. Dışarıda da olsa, içeride de olsa durum aynı. Yaz aylarında ben terasa çıkarıyorum, bahar aylarında hatta erken çıkarıyorum. Ama yine konumlandıracağım yer bol ışık alan, direkt güneş almayan bir yer oluyor. Şu an kışın içeride perde arkası güneşten faydalanıyor. Bazen direkt perdeyi de açmış oluyorum. Zaten yakıcı olmadığı için günün ışığını gergeç bir şekilde aldırıyorum. Evet, konumu bu şekilde. İkinci kural sulaması. Suyu aslında seven bir bitki türü. Nemi de çok seviyor. Akdeniz ikliminde bahçelerde gayet güzel bir şekilde büyüyen bu bitki ama dondurucu iklimde tabii ki içeride büyüyor. İçeride de arkadaşlar hep söylüyorum, gün meftunu yok. Toprak kurumuşsa sulamasını gerçekleştiriyoruz. Tabii susuz da bırakmıyoruz çünkü nemi seven bir bitki türü olduğu için 2-3 günde bir kontrol edip eğer toprakta kuruma varsa sularsınız. Çünkü zaten yazın ve kışın çok değişecek sulama şekliniz. Yazın ben her gün veriyordum. Bulunduğu yere göre belki siz yazın da 2 günde bir vereceksiniz. Yani ne yapıyoruz? Kontrollü bir şekilde toprak kurumuşsa kontrolünü yapıp öyle suluyoruz. Yani ıslak bir toprağın çünkü sulanması da tehlikeli. Kök çürümesiyle karşılaşırsınız ve mantar hastalığı yani unlu bit hastalığı olmasına sebep olursunuz. Ya toprağını kontrol edip öyle sulayın lütfen arkadaşlar. Çünkü size 2 günde bir sulayın dediklerinde siz o toprağa bakmadan suladığınızda çiçeğinizin yine hastalandığını göreceksiniz. Üçüncü kural toprağı. Toprağı çok ayırt ettiği söylenemez arkadaşlar. Bahçe toprağında da gayet sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. Aslında ama bahçe toprağında da tabii ki koyun gübresi katarak besleyici bir hale getirmeniz gerekir. Çünkü gübreyi seviyor. Benim karışımım da zaten bahçe toprağına yarı yarıya torf, perlit ve koyun gübresi ve gördüğünüz gibi gayet de sağlıklı bir şekilde gelişmiş durumda. Siz de toprağınızı o şekilde ayarlayabilirsiniz ama torfunuz yoksa, perlitiniz yoksa da bahçe toprağında biraz da koyun gübresi eklerseniz gayet sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. Gelelim çoğaltımına ve gelişimine. Öncelikle ama şunu da belirtmek istiyorum. Bu çingene şalvarı türü aslında yaprak güzeliyle aynı bakımda olan bir tür. Şu tepelerden gösterişsiz çiçekler açar, çok gösterişli olmayan. O çiçekleri koparmanız gerekiyor. Kopardığınızda kendini alt kısma, vücuda, bedenine gelişime verecektir. Bu da ek bilgi olsun. O çiçeklerini arkadaşlar kopartın. Ve çoğaltımına gelince yine yaprak güzeli gibi bir tür daldan çoğalıyor. Bir de kökten ayırmayla çoğaltabilirsiniz. Mesela şurada ayrı bir tane kök gelmiş, onu alabiliriz. Ya da daldan, tam bakın şu tepeden ben kestim. Buradan bir dal aldım ve üretime geçirdim. Suda beklettim. Direkt dikebilirsiniz mevsiminde. Böyle ilkbahar aylarında kopartıp ama köklendirip dikmek daha garanti. Ya da şöyle köklendirip dikebilirsiniz. Bu köklenme 15-20 gün sürdü. Çok fazla uzun sürede köklenmiyor. Çabuk köklenen arsız bir tür. Birazdan da şimdi dikeceğiz sizinle birlikte. Çoğaltımı da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim dikimine arkadaşlar. Dikim olarak da malzemelerimiz hazır. Toprak yine benim toprak zaten her zaman bahsediyorum. Torfla bahçe toprağı karışımı, perlit var ve biraz da koyun gübresi var içinde.
Şurada da yine çingene şalvarımız hazırda ve köklendirilmiş durumda. Bir de can suyumuz ve tabi saksımız burada. Ve hemen dikime geçelim. Biraz toprak ekliyorum arkadaşlar. Çok değil ama çünkü derin dikeceğim. Şöyle göstereyim size. Çünkü uzunluğu bayağı var. Şuraya kadar dikeceğim. Şöyle yerleştiriyorum. Ve toprak ekliyorum. Çingene şalvarı bakımı çok kolay bir tür. Çoğaltımı da öyle. Yani bir cam güzeli demişim. Bir yaprak güzeli büyüten kişi bunu büyütebilir. Şöyle kaldırayım kamerayı. Çingene şalvarımızı diktik arkadaşlar. Gayet güzel de oldu saksısına. Saksı boyutunu da görüyorsunuz. Çok büyük değil. Ve can suyunu vereceğiz. Can suyunu da biraz fazlaca veriyoruz. Ve ondan sonra bol ışık alan bir yere konumlandırıyoruz. Direkt ışığa asla yeni diktiğimiz bir bitkiyi maruz bırakmıyoruz. Sadece bol ışık alması yeterli. 15 gün sonra da gelgeç bir güneş ışığı alabileceği bir yere konumlandıracağım. Ama önce 15 gün bol ışık alan yerde duracak. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Size çingene şalvarı bakımı hakkında bilgi verdim ve sizle de birlikte böyle bir tane çingene şalvarımız daha oldu, üretime geçirdik. Çingene şalvarı hakkında yine sormak istediğiniz sorular varsa ya da başka bitkiler ve çiçekler hakkında sorularınız yorum kısmına yazabilirsiniz. Bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım. Ve videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı çiçekler büyütmeniz dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.